Merhaba sevgili gezginler, Skip Guide'ın sanal turist rehberine hoş geldiniz. Bugün sizlerle Londra'nın sakin ve ağaçlı sokaklarından birinde, zamanda geriye doğru bir yolculuğa çıkacağız. Eğer Oliver Twist'in o meşhur "biraz daha lütfen" diye sorduğu odaya girebilseydiniz ne hissederdiniz? Ya da Ebenezer Scrooge'un huysuz hayaletini ilk gördüğü şöminenin başında durabilseydiniz? İşte bugün, bu ölümsüz karakterlerin doğduğu, zihnin yaşadığı, çalıştığı, güldüğü ve ağladığı tek bir yere, büyük yazar Charles Dickens'ın Londra'daki hayatta kalan tek evine, yani Charles Dickens Müzesi'ne konuk oluyoruz. Gelin, bu Gürcü tarzı tuğla evin kapısını aralayalım ve Victoria dönemi Londra'sının en büyük hikaye anlatıcısının dünyasına adım atalım. Hikayemiz 1837 yılının Mart ayında başlıyor. 25 yaşındaki genç ve hırslı yazar Charles Dickens, yeni evlendiği eşi Catherine ve ilk çocukları Charles Jr. ile birlikte Doughty Sokağı 48 numaradaki bu eve taşınır. O zamanlar Dickens, Boz takma adıyla yazdığı Mr. Pickwick'in serüvenleri sayesinde ünlenmeye başlamış, gelecek vadeden bir yazardı. Ancak hiç kimse, bu evin duvarları arasında yaşanacak olan yaratıcılık patlamasını tahmin edemezdi. Dickens, bu evde sadece 2,5 yıl yaşadı. Ancak bu kısa süre, onun kariyerinin en verimli ve en dönüştürücü dönemi oldu. Burası, onun sadece bir yazar değil, bir edebi süperstar haline geldiği yerdi. Bu evin çalışma odasında, o meşhur masasının başında, Mr. Pickwick'in serüvenlerini tamamladı. Yetim bir çocuğun acı dolu hikayesini anlatan, Oliver Twist'i ve genç bir adamın maceralarını konu alan Nicholas Nickleby baştan sona burada kaleme aldı. Bu ev, aynı zamanda Dickens ailesinin büyüdüğü, neşeli kahkahaların ve kutlamaların yankılandığı bir yuvaydı. Çiftin en büyük iki kızı Mary ve Katie bu evde dünyaya geldi. Dickens, misafir ağırlamayı, partiler vermeyi ve hatta amatör sihirbazlık gösterileri yapmayı çok seven, hayat dolu bir adamdı. Bu evin salonu, dönemin en önemli sanatçılarının ve yazarlarının buluştuğu, canlı sohbetlerin yapıldığı bir merkez haline gelmişti. Ancak bu evin duvarları, neşeli anlar kadar derin bir trajediye de tanıklık etti. 1837 yılının Mayıs ayında, Dickens'ın çok sevdiği, 17 yaşındaki baldızı Mary Hogarth, bir gece aniden hastalandı ve Dickens'ın kollarında hayatını kaybetti. Bu olay, genç yazarı derinden sarstı ve hayatı boyunca unutamadığı bir travma oldu. Mary'nin masumiyeti ve zamansız ölümü, Dickens'ın eserlerindeki genç ve trajik kadın karakterler için bir ilham kaynağı oldu. Yani bu ev, hem onun şöhretinin doğduğu hem de en büyük kişisel acılarından birini yaşadığı yerdir. Dickens 1839 yılının sonunda buradan taşındıktan sonra ev farklı kiracılara ev sahipliği yaptı. 20. yüzyılın başlarında yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığında ise yazarın mirasını korumak isteyen Dickens Dostları Derneği tarafından satın alındı ve 1925 yılında bir müze olarak kapılarını açtı. Şimdi gelin, o meşhur kapıdan içeri girelim ve odalarda yankılanan hikayeleri dinleyelim. Müzeye girdiğiniz anda, kendinizi bir anda 180 yıl öncesinin Londra'sında bulursunuz. Ev, Dickens'ın yaşadığı dönemdeki haline sadık kalınarak dekore edilmiş. Ahşap zeminlerin gıcırtısı, duvarlardaki portreler ve odalardaki eşyalar, sanki ev sahibi birazdan içeri girecekmiş gibi bir his uyandırır. Turumuza evin kalbi olan yemek odasından başlayalım. Ortadaki büyük maun masa, Dickens'ın dostlarını ağırladığı o meşhur akşam yemeklerinin merkezindeydi. Duvarlarda aile üyelerinin portreleri asılı. Bu odada Victoria dönemi sosyal hayatının canlılığını adeta hissedebilirsiniz. Bir üst kata, yani salonuna çıktığımızda ise ailenin özel yaşam alanına gireriz. Burası, akşamları bir araya geldikleri, Catherine'in piyano çaldığı, Dickens'ın ise en yeni yazdığı bölümleri ailesine ve dostlarına yüksek sesle okuduğu odaydı. O anları hayal edebiliyor musunuz? Oliver Twist'in maceralarını ilk dinleyen şanslı insanlar arasında olduğunuzu bir düşünün. Ve işte, en kutsal odaya, yani çalışma odasına geldik. Burası, o inanılmaz hayal gücünün kelimelere döküldüğü yer. Dickens'ın orijinal yazı masası ve sandalyesi tam karşınızda duruyor. İşte bu masada, tüy kalemini o meşhur mavi mürekkebe batırarak, Fagin'i, Artful Dodger'ı ve zavallı Oliver'ı yarattı. Masanın üzerindeki objeler, onun çalışma alışkanlıkları hakkında bize ipuçları veriyor. Her gün belirli saatlerde, mutlak bir sessizlik içinde yazar, her sayfayı bitirdikten sonra kalkıp odada volta atarak bir sonraki sahneyi zihninde canlandırırdı. Bu odada durmak, bir edebiyat devinin yaratım sürecine tanıklık etmek gibidir. Üst katlarda yatak odaları,
ailenin daha mahrem anlarına açılan kapılar sunar. Ve en alttaki bodrum katında yer alan mutfak ve kiler ise madalyonun diğer yüzünü, yani hizmetçilerin dünyasını gözler önüne serer. Dickens, eserlerinde sık sık yoksulların ve çalışan sınıfın hayatına yer verirdi ve bu mutfak, o hikayelerin ilham kaynaklarından birini anlamamızı sağlar. Müzede sergilenen eşi Catherine'in nişan yüzüğü gibi kişisel eşyalar ise, bu büyük yazarı bize bir insan, bir eş ve bir baba olarak daha da yakınlaştırır. Bu eşsiz müzeyi ziyaret etmek isterseniz, Londra'nın Bloomsbury semtindeki Doughty Sokağı 48 numarada sizi bekliyor. Russell Square, Chancery Lane veya Holborn metro istasyonlarından kısa bir yürüyüşle kolayca ulaşabilirsiniz. Müze biletlidir ve özellikle yoğun dönemlerde ve hafta sonları ziyaret etmeyi planlıyorsanız, biletlerinizi resmi web sitesinden önceden ayırtmanız tavsiye edilir. Güncel bilet fiyatları ve açılış saatleri için de siteyi kontrol etmeyi unutmayın. Özellikle Noel döneminde müzeyi ziyaret etmek büyülü bir deneyimdir. Ev, Dickens'ın ölümsüz eseri, bir Noel şarkısından ilhamla Victoria dönemi Noel süslemeleriyle donatılır ve o atmosferi yaşamak gerçekten eşsizdir. Standart bir gezi yaklaşık 90 dakika sürer. Ancak tarihi bir bina olması nedeniyle, çok sayıda merdiven içerdiğini ve tekerlekli sandalye veya bebek arabası erişiminin oldukça kısıtlı olduğunu belirtmek gerekir. Charles Dickens Müzesi, sadece bir yazarın evi değil, aynı zamanda bir dönemin ruhunu, sosyal yapısını ve bir dehanın iç dünyasını yansıtan bir zaman kapsülüdür. Buradan ayrıldığınızda, Dickens'ın kitaplarını tekrar okuduğunuzda, o karakterlerin artık sadece kağıt üzerinde olmadığını, bu evin odalarında doğup büyüdüklerini bilerek okuyacaksınız. O, sadece büyük bir romancı değil, aynı zamanda büyük bir sosyal reformcuydu ve bu ev, onun dünyayı değiştirme arzusunun başladığı yerdi. Bugün, bizimle edebiyat tarihinin bu önemli mekanına yaptığınız yolculuk için teşekkür ederiz. Dünyanın dört bir yanındaki gizli kalmış hikayeleri keşfetmek için Skip Guide'ın sanal turist rehberini takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki macerada görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu şehre ait daha fazla görülecek yer, skipguide.com'daki haritada yer alıyor. Haritaya erişmek için QR kodunu tarayın ya da açıklamadaki bağlantıya tıklayın.